Hastalarda geniz akıntısının tedavisi olmaz gibi yanlış bir kanı var. Burada teşhisin ne olduğu çok önemlidir. Örneğin bu hastada sağ sinüs aralığında polipoid dokular görüyoruz. Bu bir polipli sinüzit hastası. Hastanın genzine yine endoskopla gidip baktığımızda yoğun, bulanık, yapışkan, oldukça bol miktarda bir geniz akıntısı gördük. Polipli sinüzitler özel sinüzitlerdendir. Diğer tarafına bakıyoruz. Bu da sol taraf burun. Burada yine bir polip görüyoruz. Sinüs aralığı burada biraz daha belirgin, orta konka. Oradan yine polipler sarkıyor ama sinüs aralığı kapalı. Ardından genize doğru burada da gidiyoruz. Yukarıdan bir polip sarkıyor. Genzine ulaşıyoruz. Burada yine yoğun bir akıntısı var hastanın. Şimdi bu polipli sinüzitler yakın takiple ele alınır. Yoğun bir ilaç tedavisi uyguladıktan sonra, polipler geriledikten sonra genellikle geniz akıntısı ortadan kalkar, sinüs pasajları açılır. Aynı hastanın tedavi sonrası sağ burun boşluğunda geriye doğru gidiyoruz. Geniz akıntısının tamamen ortadan kalktığını gözlemliyoruz. Bu hastanın tabii bir sonraki aşaması sinüs kanallarının da açılması olabilir. Bu hastada şu an sadece ilaç tedavisiyle geldiğimiz noktayı görüyoruz. Bu da sinüs aralığı. Demin polip yüzünden burayı göremezken şu an orta konka ve sinüs aralığını görebiliyoruz. Sonra diğer tarafa bakacağız. Sol burun boşluğu. Sinüs aralığı demin poliplerle kapalıydı. Şu an açılmış durumda. Sinüsün kanalında az bir miktar polip var. Bu da daha sonra bir titiz endoskopik sinüs cerrahisiyle temizlenmesi gerekiyor. Ancak burada şunu göstermek istiyorum. Bu tarafta da geniz akıntısı kayboluyor. Yani teşhisi ve tedaviyi doğru yaparsanız geniz akıntısı çoğu kez tedavi edilebilir. İyi günler.